New York eyaletinde Long Island'da sıradan bir mezarlık vardır. Diğerleri gibi dikkat çekmeyen, sade bir mezarın taşıdığı isim, aslında İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük gizemlerinden birinin anahtarıdır. Mezar taşında büyük harflerle yazılı isim, tarihçiler için gerçeği gizleyen bir perde gibidir. Stuart Houston, huzur içinde yat. Taşın ardında yatan isimler arasında Birgit Elizabeth ve William Patrick de vardır. Ancak soyadlarının asıl hali Hitler'dir. Birgit Hitler, Adolf Hitler'in kardeşi Alois Hitler'in eşiydi. Oğulları William Patrick, istemediği bir mirası Hitler soyadını taşıyarak büyüdü. Daha sonraki yıllarında bu soyadını değiştirmeye çalıştı. Amcası Adolf Hitler 1945'te Berlin'deki sığınakta intihar etti. Ancak onun anısı hala tüm dünyada milyonların kabuslarına girmeye devam etti. William Patrick sırrını saklamayı başardı fakat Hitler hanedanının bir parçası olduğu gerçeğinden asla kaçamadı. William Patrick Hitler'in hikayesi 12 Mart 1911'de İngiltere'nin Liverpool kentinde başladı. Annesi Birgit Döling, babası ise Adolf Hitler'in üvey kardeşi Alois Hitler'di. Hitler ailesi karmaşık bir aileydi. Alois'in birden fazla evliliği vardı. Adolf, Paula, Angela ve Alois'in ortak babası Alois Hitler Senior idi. Fakat anneleri farklıydı. Alois Senior katı ve şiddet yanlısı bir adamdı. 1903'te öldü. Clara, Adolf'un annesi ise 1907'de yaşamını yitirdi. O yıllarda Alois Junior İngiltere'ye göç etti. Liverpool'da İrlandalı Birgit Döling ile evlendi. Bir süre restoran, pansiyon ve otel işletmeye çalıştı ama başarısız oldu. Sonra güvenlikli tıraş bıçağı üretme hayaline kapıldı. Fakat 1913'te Liverpool'dan ayrıldı ve Almanya'ya gitti. Bir süre sonra 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı. Alois ailesiyle bağını kopardı. Adolf ise Münih'te askerlik yapıyor, cephede onbaşılığa yükseliyordu. Liverpool'da Birgit, kocasından haber alamadan oğlunu büyütmek zorunda kaldı. 1919'da Alois'in öldüğü haberi geldi. Fakat bu doğru değildi. Aslında Alois, Almanya'da Hedwig Heidemann adında bir kadınla evlenmiş ve Heinz adında bir oğlu olmuştu. William Patrick bu sırada İngiltere'de büyüyordu. Londra'da muhasebe eğitimi aldı. İlk fotoğrafları FBI arşivlerinde yer aldı. Çünkü 1930'lardan itibaren FBI, Hitler'in yeğenini yakından izliyordu. Dünya Savaşı sırasında William Patrick, amcasına karşı savaşmak istedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurular yaptı. 6 Mart 1944'te resmen ABD donanmasına katıldı. Propaganda amaçlı röportajlar verdi. Hitler ailesinin yaşayan tek üyesiyim ve amcama karşı savaşmak istiyorum. Bu ismi taşıyan Hitler ailesinin yaşayan tek soyundan geliyorum. Ve kısa sürede Birleşik Devletler donanmasına girmeyi bekliyorum. Silahlı kuvvetlerin bir üyesi olarak bu adamın tasfiyesi için aktif bir rol almayı umuyorum, amcamın. Dünyaya böyle bir sefalet çıkaran kimdir? Amcasına karşı bir savaş ilanıydı. Adolf Hitler'in tepkisi bilinmiyor. Savaşın sonunda 1946'da ordudan ayrıldı. Adolf Hitler çoktan ölmüştü. William Patrick ise ABD'de yeni bir hayata başladı. Annesiyle birlikte kitap yazdı. Soyadını değiştirdi, Stuart Houston adıyla yaşamaya devam etti. Savaştan sonra Adolf Hitler'in adı kötülük ile eş anlamlıydı. Ölüm, savaş ve yıkım. Negatif olanı adlandırıyorsun ve onunla ilişkilendirildi. Kimse Adolf Hitler ile ilişkilendirilmek istemez. William Patrick Hitler nereye gitti? Amerikan vatandaşlığı aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı mı? Oğlu Heinz, 1942'de Doğu cephesinde ölmüştü. Savaştan sonra evlendi, 4 oğlu oldu. Alexander, Louis, Brian ve Howard.
Bu 4 çocuk Hitler soyunun son temsilcileri olarak kabul edilir. Babalarının ölümü üzerine 4 kardeş, Alexander, Louis, Howard ve Brian, asla çocuk sahibi olmamaya dair yemin etmişlerdi. Bu karar, Hitler soyunu kesin olarak sona erdirmek için alınmıştı. Hayatta kalan son 3 Hitler ile görüşmek gerekiyordu. Ancak Louis ve Brian ile konuşmak, hatta onları görmek neredeyse imkansızdı. Kamuoyuyla temas kurmak istemiyor, sessiz bir hayat sürüyorlardı. Fakat bir gün şans kapıyı çaldı. Yoğun bir kar yağışının ardından William Patrick'in en büyük oğlu Alexander Long Island'daki evinin önünde arabasının yolunu temizliyordu. O sırada Fransız bir belgesel yönetmeni gizli kamerasıyla yanına yaklaştı. Merhaba, Alexander Stuart Houston mısınız? Evet, sen kimsin? Benim adım Emmanuel. Ben Fransız film yönetmeniyim. Ah, seninle konuşmak istemiyorum. Seninle konuşmayacağım. Neden burada olduğunu biliyorum ve seninle konuşmuyorum. Babanla ilgili bir film çektiğini bilmeni istedim. Kimse babamla ilgili bir şey bilmiyor ama çok teşekkür ederim. Güzel, sevindim. Ne olduğunu biliyor musun? Bizim politikamız, kardeşlerim ve ben bir konuşma yaptık ve bunu kimseyle konuşmamamızı söyledik. Tamam, Bizim için önemli değil ve zaten hiçbir şey bilmiyoruz. tamam. Henüz kimseye bir şey söylemedim ve niyetim de yok. Büyük annenle babanın yazdığı kitabı okudum. Neden, bize ne faydası oldu? Hiçbir şey. Bunun hakkında bir kitap yazdı ve çoğunlukla uydurmuştu. Yazdıklarının doğru olmadığını mı söylüyorsun? Hayır, olacak bir şey söylemeyeceğiz. Hikayeyi değiştirmeyeceğiz. Kitabı tek kaynaklardan biri. En az %50'sinin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten bu kadar kötü mü? Bundan daha fazlası. Yazarların yaptığı budur. Telafi ederler, yeniden yazarlar ve istedikleri şekilde değiştirirler. Bir şey bilmek ister misin? İyi eğlenceler. Doğrudan siz değil ama aileniz tarihin bir parçası. Evet, biliyorum maalesef. Bu da iyi bir bölüm değil. Hikayenin bir kez ve sonsuza kadar anlatılması. Bir şey bilmek ister misin? Sadece 1000 telefon aldım. Söylemek isteseydim herkesle konuşabilirim. İnsanların zaman zaman gelmesini önlemek için. İnsanların gelmesini engelleyemem ama onlarla konuşmamayı seçebilirim. Konuşmak istemiyorum. Kardeşlerinle çocuk sahibi olmamak için bir anlaşma yaptın mı? Kardeşlerim ve benim herhangi bir film yapımcısı ya da muhabirle konuşmama politikamız var. Tamam. İstediğim bu, yani alacağın şey bu, fazla değil. Hayır, sorun değil. Baban sana neden Adolf dedi? Hikayeni yap, umarım iyi çıkar. İşte bu hikayenin sonu. Tamam, pekala. Görüşürüz. Alexander, Louis ve Brian'ın bugüne kadar çocukları yok ve bu durumun devam etmesi muhtemel görünüyor. Yaşlanıyorlar. Neden bu yemin ettiklerini asla bilemeyiz. Belki bir gün söyleyecekler ama sırlarla büyüdüler. Gizlilik hayatlarının bir parçasıdır, yine de belli bir paradoks var. Babaları Hitler olarak büyüdü ve geçmişinin yüküne rağmen bir aile kurdu. Neden diğer Hitlerler kendilerine hakkı vermiyor? Sıradan insanlar gibi yaşamak mı? Bu bir ceza şekli midir? Onlar kendi soylarının kurbanları mı? Takipte kalın, mutlu kalın.